Herkese merhaba. Umarım hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. Bugün yine soruları cevaplıyorum. İlk sorumuz: hayatım hatalarla dolu. Kendime çok kızıyorum. Her gün kafamın içinde kendimi sürekli azarlıyorum. Bana ne önerirsiniz? Kendimize hata yapma iznini hiç vermiyoruz. En ufak bir yanlış yaptığımız zaman kendimize çok kızıyoruz, günlerce söyleniyoruz. Bunu nasıl yaparım, nasıl düşünemedim, zaten beceriksizim, zaten hiçbir şey beceremiyorum diyerek gerçek olmayan genellemeler yapıyoruz. Bu da bizi çok daha iyi bir yere götürmekten çok enerjimizi düşürüyor, motivasyonumuzu düşürüyor. Halbuki en başta kabul etmemiz gereken insanım ve hata yapabilirim. Hata yaparsam bu dünyanın sonu olmaz. Hatalarımdan dersler çıkarabilirim. Bakın, Richard Bach'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki hata diye bir şey yoktur. Hayatımıza çektiğimiz olaylar her ne kadar yanlış olursa olsun öğrenmemiz gereken şeyleri öğrenebilmemiz için fırsatlardır. Her ne adım atarsak atalım, bunlar varmak istediğimiz yerlere ulaşabilmemiz için gereklidirler. O kadar doğru ki. Düşünün, şimdiye kadar hayatınızda hiç hata yapmamış olsaydınız hiçbir şey öğrenmemiş olacaktınız. Evet, belki hata yapanlar size ben yaptım aman sen yapma diye öğüt vereceklerdi ve böylece bir şeyler öğrenecektiniz. Ama bu sizin kendi hayat deneyiminiz olmayacaktı. Sadece öğrendiğiniz bir bilgi olacaktı. Oysa bir bilgiyi bilebilmek bir şey ifade etmez. Bilgiyi idrak etmek için yaşamak ve sindirmek gerek. Aklımızda tutmamız gereken şu: hata yapmak insan olmanın bir parçası. Hepimiz insan olduğumuz için hata yapmanın yaşamın bir parçası olduğunu anlamalıyız. Hatalar kişisel gelişim yolculuğumuzda bizi destekler. Onlar olmadan öğrenemeyiz, büyüyemeyiz. Hiç hata yapmayan bir insan hiçbir şey denemiyor demektir. Hata yapmak büyümeye çalıştığımızı gösterir. Hata yaptığımızda bu bir başarısızlık değil, öğrenme fırsatıdır. Önemli olan bu hataları nasıl değerlendirdiğinizdir. Bir dahaki sefere hata yaptığınızda kendinize şunu sorun: bu deneyim bana ne öğretti? Bir dahaki sefere neyi farklı yapmalıyım? Bu sorular sizi daha bilinçli kararlar almaya ve daha iyi sonuçlar elde etmeye yönlendirecek. Hata yapmaktan korktuğumuzda yeni bir şeyleri denemekten kaçınırız. Ama kendimize hata yapma izni verdiğimizde üzerimizdeki mükemmel olma baskısını da azaltmış oluruz. Daha cesur oluruz ve bu da bizi daha yaratıcı hale getirir. Kendi potansiyelimizi ortaya koymamız için fırsat yaratır. Hatalarınızı kucaklayın ve onlardan ders çıkarın. Hayat deneyimler ve öğrenmelerle dolu bir yolculuktur. Kendinize hata yapma izni verirseniz bu yolculuğu daha anlamlı kılarsınız. Bir de şu var, aynı sizin yaptığınız gibi çoğu kişi kendine hiç şefkat göstermiyor. Zihinlerinde bir yargıç oturuyor ve sürekli kendilerini eleştirip azarlıyorlar. Hata yaptığınızda kendinize sert davranmak yerine daha yumuşak olun. Şunu düşünün: bir başkası bu hatayı yapsaydı ona kızar mıydım? Onu sert şekilde eleştirir miydim? Yoksa onu teselli etmeye mi çalışırdım? Kendinize başkalarına gösterdiğiniz şefkati gösterin. Kendinizi cezalandırmak yerine bunu bir gelişim aracı olarak kullanın. Hatalar sadece yolculuğumuzun bir parçası ve her hata biraz daha ileri gitmemizi sağlıyor. Hatalarınıza bu gözle bakmaya başladığınızda kendinizi azarlamaktan vazgeçeceğinizi umuyorum. İkinci soru: erkeğin aldattığını nasıl anlarız? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: İlişkiler sağlam bir güven temeline dayanmalıdır. Güven zedelendiğinde o ilişki de sarsılır. Güvensizlik ilişkiyi sürdürülemez hale getirir. İçinizde bir şüphe başladıysa güveniniz de sarsılmaya başlamış demektir. Kadınların sezgileri genellikle çok kuvvetlidir. Yapılan bir araştırmaya göre aldatıldığını düşünen erkeklerin %50'si haklı çıkarken kadınların %80'i haklı çıkmış. Yani eğer bir şüpheniz varsa maalesef şüphenizin doğru çıkma ihtimali yüksek. Aldatıldığımızı nasıl anlarız konusuna gelince önce en bilinen cep telefonu meselesiyle başlamak istiyorum. Cep telefonu neredeyse hepimiz için kolumuzun uzantısı haline geldi. Her dakika elimizde, gözümüz üzerinde mesaj mı geldi, bildirim mi geldi diye elimizden düşürmüyoruz. Hatta tuvalete bile telefonla gidiyoruz.
Ama ne zaman şüphelenmeye başlamanız gerek? Partnerinizin cep telefonu kullanma zamanında bir artış olduğu zaman. Telefonu hiç yanından ayırmıyorsa, sizin yanınızda gelen aramaları açmıyorsa, mesajlarına bakmıyorsa, telefonun şifresini değiştirmiş ve bunu size söylememişse, farklı bir telefon hattı kullanıyorsa, sizin yanınızdayken telefonu masaya ters koyuyorsa şüphelenmeye başlayabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: demin söylediğim gibi birçok insan tuvalete telefonla gidiyor ama her seferinde değil. Yani tuvalete giderken telefonu unuttuğunu fark edip geri dönüp alıyorsa o zaman şüphelenmeye başlayabiliriz. Ayrıca telefondan bir şey göstermek istediğinde telefonu size vermekten kaçınıyorsa, kendi elinde tutarak gösteriyorsa bu da şüphelenmemiz gereken bir durum olduğunu gösterebilir. Şüphenizi destekleyecek bir diğer konu cinsellikte azalmadır. Cinsellikte azalma olduğunda bunu zaten fark edersiniz. Ancak her ilişkide zaman zaman tartışmalar, soğukluk dönemleri olabilir. Bu durumlar normal ilişki dinamiklerinden kaynaklanabilir. Burada bilmeniz gereken, aldatan kişilerin çocuklarıyla da olan duygusal bağlarının zedelendiğidir. Anne yaşarken babanın bir gözü kör, anne gidince iki gözü kör olurmuş diye bir laf vardır ya. Eşinizin aklı başka bir kadına kaydıysa eğer, size olan ilgisi azaldığı gibi çocuklarınıza olan ilgisi de azalır. Ama eşiniz size karşı soğuk, çocuklarınıza karşı sıcak davranıyorsa bu durumun ilişki içinde yaşanan sorunlardan kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Fakat dediğim gibi çocuğunuza olan ilgisi de azalmışsa bu durumda aldatıldığınızı düşünebilirsiniz. Şüphenizi en çok destekleyecek bir başka konu davranış değişiklikleridir. Eşiniz daha önce hiç yapmadığı halde sizi ya da ilişkinizi kötülemeye başladıysa, gereksiz yere sorun çıkarıyorsa şüphelenebilirsiniz. Çünkü bu tür davranışlar genellikle başka bir ilişki yaşayan kişilerin suçlu hissetmesini ve kendi içinde kendilerine haklı gösterme çabası gibi ortaya çıkar. Sizinle ya da ilişkinizle ilgili bir şeyler hakkında sürekli şikayet etmeye başladıysa, kendi içinde ben bu kadını aldatıyorum ama bak o da ilişkimize özen göstermiyor, kendine özen göstermiyor, benimle ilgilenmiyor, zaten ilişkimiz iyi gitmiyor, sürekli tartışıyoruz gibi düşünerek bilinçsizce kendini aklamaya çalışıyordur. Kendine aldatmakta haklı olduğunu ispat etmeye çalışıyordur ve gereksiz yere tartışma çıkarıyordur. Bazen de bunun tam tersi olur. Aldatan eş hissettiği suçluluk duygusunu kendine telafi edebilmek için aniden eşine aşırı ilgi göstermeye başlar. Eşiniz o zamana kadar böyle şeyler yapmadığı halde aniden size hediyeler, çiçekler getiriyorsa, aşırı ilgilenmeye başladıysa siz de yolunda gitmeyen bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başlayabilirsiniz. Bir de aldatan eş sizi çok fazla telefonla arayarak nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı sorar. Siz de eşim sürekli beni arayıp soruyor ne güzel diye düşünürsünüz. Ama bu davranışı aslında herhangi bir yerde sizinle karşılaşmamak için, kendini garantiye almak içindir. Gelelim yüksek ihtimalle aldatıldığınızı düşünebileceğiniz ipucuna. Bu aslında genel tarz ve hareket değişikliğinden anlayabilirsiniz. Kendi kendinize bu adam çok değişti, bu kadar özenmiyordu, işe giderken parfüm sürmüyordu, bu kadar iş seyahatine çıkmıyordu, iş toplantıları bu kadar uzamıyordu gibi şeyler düşünmeye başladıysanız şüpheleriniz büyük bir ölçüde doğru demektir. Aldatan kişinin hareketleri değişir ve bunu mutlaka fark edersiniz. Daha önce sizle, evle, çocuğuyla ilgilenen eşiniz aniden ilgisiz olduysa, aranıza mesafe koyduysa, sizle daha az zaman geçirmeye başladıysa, iş seyahatleri, o zamana kadar olmayan iş seyahatleri ya da toplantılar ya da aniden arkadaş buluşmaları ortaya çıktıysa, eve geç gelmeye başladıysa şüphelenebilirsiniz. Burada yine önemli olan bu değişikliklerin eski alışkanlıklarla uyumlu olup olmadığıdır. Yani sonuç olarak aldatıldığınızın en önemli göstergesi eşinizin hareketlerinin olağan akışının değişmesidir. Sezgileriniz ve gözlemleriniz zaten size rehberlik edecektir. En başta da söylediğim gibi bir ilişkideki en önemli şey güvendir. Güven bir kez sarsıldığında tamir edilmesi çok zordur. Ancak dürüstlük ve açık iletişimle birçok zorluk aşılabilir. Şüphelendiğinizde herhangi bir suçlamada bulunmadan önce iletişime geçmenizi öneriyorum. Dürüst, güvenilir ve sevgi dolu eşlerle sağlıklı ilişkiler sürdürmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.